Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü de klasik 200 milimlik su bardağı ölçüsü. Sıvı yağını ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da elma sirkesi ekledim. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştıracağım. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Bu aşamadan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur toparladıktan sonra bir 4-5 dakika kadar daha yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru toparladım. Yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için yarım saat kadar bir sürede hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamuru toparlıyorum. Un serptiğim tezgaha alıyorum. Hamurumu yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile parçalara ayırıyorum. Ben toplamda bu hamurdan 5 adet bez elde ediyorum. Hamuru göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdım. Büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum.
Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde dinlendi. Zaten yumuşacık bir hamur. Hamuru hızlı bir şekilde açıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için ilk etapta undan destek alıyorum. İlk etapta dilediğiniz kadar un kullanabilirsiniz. Hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Hamuru servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Çok fazla incecik açmanıza gerek yok. Hamuru açtım. Sıvı yağ ve tereyağı karışımı kullanacağım. 125 gram kadar tereyağını erittikten sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Yağı iyice karıştırdıktan sonra kullanıyorum. Fırça yardımıyla açtığım hamurun her yerine değecek şekilde güzelce sürdüm. Videoda görüldüğü gibi katmer katlar gibi katlıyorum. Hemen sizler için bir tane daha gösteriyorum. Hamuru açtım, yağladım. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırlıyorum. İçerisindeki katı yağ tamamen donuncaya kadar bekletiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Yaklaşık 10 dakika kadar beklettim. Hem içerisindeki katı yağ tamamen dondu. Hamur kendini çok güzel bir şekilde saldı. İsterseniz bu aşamada merdane kullanabilirsiniz ama gerçekten hiç gerek yok. Zaten dokunduğunuz zaman kendiliğinden açılıyor. Açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Hamur kartı ile 4 parçaya bölüyorum. Uygun bir tepsinin üzerine veya tahtanın üzerine alıyorum. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra tekrardan bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur kendini biraz daha salsın. Hepsini bu şekilde hazırladım. Bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra hızlı bir şekilde poğaçalarımı hazırlamaya geçiyorum. Gerçekten çok güzel, çok mükemmel oluyor. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Ben dudak şeklinde hazırladım. Dilerseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bir tarafının içerisini biraz oyup diğer tarafına hiç dokunmadan çevirip o şekilde yumurta sarısı sürersiniz. O şekilde de şekli çok güzel oluyor. İç harcı için ben beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladım. Bir 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Fırını iyice ısıttıktan sonra yumurta sarısı sürüyorum.
Yumurta sarısının içerisine biraz hazırladığım yağ karışımından kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz sütle kullanabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Sürekli olarak yaptığım, çok sevdiğim bir tariftir. Ayrıca birçok poğaça tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Piştiği zaman yenmeye başlıyor. Sıcak sıcak götürmeye başlıyorlar. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.